Merhaba, ben Dedektif Void. Bugün gerçekten radyoaktif bir bölümümüz var. Yarım yüzyıldan fazladır dünya çapındaki nükleer felaketler SCP Vakfı'nın bir tür sponsoru oldu. Örneğin Bikini Atolü, Novaya Zemlya Adası, Hiroşima ve Nagasaki atom bombası patlamaları ve Fukushima nükleer santral kazaları çok sayıda anormalliği tetikledi. 60'ların başında vakfın radyasyona maruz kalan nesneleri incelemeye adanmış ayrı bir özel bölümü vardı. O sıralarda oyuncak ayı olarak da bilinen SCP-1145 Nagasaki'den vakfa geldi. Bu nesne 30 santim boyunda küçük bir oyuncak ayıdır. Küçük ayının herhangi bir belirgin özelliği bulunmayan kabaca dikilmiş bir burnu vardır. Küçük boyutuna rağmen oldukça ağırdır. Yaklaşık 9,5 kilo ağırlığındadır. Kütlesi ve büyüklüğü arasındaki tutarsızlık vakıf için uzun süre bir sır olarak kaldı ama bunu sonra anlatacağım. Nesnenin dış kabuğu Himalaya boz ayısının koyu postudur. Dikişler, nesnenin dış kısmının tanımlanamayan tek parçalarıdır. Bunlar vakıf bilim insanlarının tanımlayamadığı bilinmeyen bir malzemeden kalın iplerdir. Oyuncağın yüksek radyoaktivitesi nedeniyle iç kısımlarını çıkarmak imkansızdır. Bu da onları analiz etmeyi mümkün kılmıyor. Ancak bu tür girişimler defalarca yapıldı ve hepsi trajik şekilde sona erdi. Sadece D sınıfı personelin SCP-1145'te temasa geçmesine izin veriliyor. Basitçe söylemek gerekirse bunlar vakfın son derece tehlikeli nesnelerle çalışmak için kullandığı harcanabilir insanlardır. Her çalışana D harfi, çalıştıkları SCP nesne numarası ve buna karşılık gelen seri numarası atanır. D sınıfı idam mahkumlarını ve mültecileri içerir. Ayın sonunda B sınıfı hafıza silme uygulanır ya da yok edilirler. SCP-1145'e daha yakından bakmak için D sınıfına girmeye çalıştım. Mülteci statümü gösteren sahte belgeler bile yaptım. Ama oyuncak ayının içinden örnekler almaya çalışırken protokolü incelediğimde hayatımı riske atmaya değmeyeceğine karar verdim. Daha sonra çalışan D-1145-59 oyuncak ayıyla aynı odada kilitlendi. Örnekleri almak için tıbbi forsepsi vardı. D-1145-59'un oyuncak ayının dikişlerini açması ve içini incelemesi gerekiyordu. Başta bazı gümüş metal parçalar gördü. Ancak 10 saniye içinde radyasyon hastalığının ilk belirtilerini göstermeye başladı. 1,5 dakika boyunca kustu ve sonra bayıldı. Ardından başka bir çalışan D-1145-59'u koli bandıyla SCP-1145'e bağladı. Işıkları söndürdü ve meslektaşını vurdu. Ancak bu protokoller tamamen doğru değildir. SCP-1145 deneylerine katılanların öldüğü gerçeğine rağmen oyuncak ayının ağırlığı için hala bir açıklama var. Ancak ilgili tüm bilgiler kesinlikle gizli. Ancak gerçek protokollerin birkaç fotoğrafını çekmeyi başardım. Muhtemelen büyük kütlesi ultra yüksek yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Görünüşe göre Nagasaki'ye yapılan saldırı sırasında oyuncak ayı patlamanın merkez üssünden 30 metre uzaktaydı. Bilinmeyen anormal nedenlerle radyoaktif plütonyum bir şekilde ayıya girdi ve birikip yoğunlaşmaya başladı. Bir süre sabit kaldı ancak sıkışmaya devam etti. Nesne vakıf personeli tarafından keşfedildiğinde kütlesi 3 katına çıkmıştı. Birkaç gün önce SCP-1145'in kabuğunun altında yoğun radyoaktif bozulma başlamıştı. Bir yıldızın yoğun çekirdeği gibi oldu. Bunun nedeni büyük olasılıkla ayının içine gizlenmiş küçük bir kurşun lahitti. Lahit patlama anında açıktı ancak bilinmeyen bir nedenden büyük miktarda plütonyum içeri girdikten sonra kapandı. Kurşun radyasyonun geçmesine izin vermez. Bu yüzden plütonyum hapsolmuştu. Sonra bilinmeyen bir nedenle plütonyum yoğunlaşmaya başladı. Radyoaktif bozulma yeniden başladığında kurşun zırh kırıldı ve oyuncak ayıya yakın olan herkes, özellikle geceleri acı şekilde öldü. Işıklar söndüğünde oyuncak ayının anormalliklerinden biri daha belirir. Havada süzülerek en yakın kişiye doğru hareket ediyor. Ancak bulduğum belgelere rağmen hala çok soru var. Kurşun lahit nasıl oldu da küçük ayının içine girdi? Plütonyum neden yoğunlaşmaya başladı? Ve en önemlisi neden karanlıkta insanlara doğru hareket ediyor? Baştan başlayalım. Nagasaki arşivlerinden kurtarılan belgeler arasında oyuncak ayının eski sahibini işaret eden belgeler buldum. Küçük ayı Akihiro adında bir çocuğundu. Babası Japon istihbaratında çalışıyordu ve muhtemelen yaklaşan Amerikan nükleer saldırısını biliyordu. Ailesini tehlikeden uzak tutmak için evini kurşunla kapladı. Kurşun duvarlar ev patlamayla yıkıldığı için radyasyonu uzak tutmaya yaramadı. Ancak küçük ayı farklı bir kaderle karşılaştı. Akihiro'nun babası oğlunun oyuncağını yırtıp o sırada yanlışlıkla açılan kaynağı bilinmeyen lahti içine saklamış. Ardından istihbarat memuru delikleri sıkıca dikmiş. İpliğin malzemesi bilinmiyor. Muhtemelen Japon ordusunun gizlice geliştirdiği bir malzeme. Ve sorunun cevabına geliyoruz. Ayının içindeki plütonyum neden yoğunlaşmaya başladı? Sonuçta plütonyum ancak çok büyük bir basınç altında yoğunlaşabilir. Oyuncak ayı böyle bir baskıya maruz kalsaydı, kurşun lahitten ve ayıdan geriye neredeyse bir şey kalmazdı.
Bu lahtin içindeki bir şeyin plütonyuma ağır baskı yaptığı anlamına geliyor. Yani bu kurşun lahtin sıradan bir kutu olmadığı anlamına geliyor. Tokyo'daki gizli bir arşive bakarken bu gizemi çözmekte zorlandım. Bulduğum bazı belgelere göre Japonya 2. Dünya Savaşı sırasında sözde bir nükleer tuzak geliştirdi. Bu aygıt ultra yüksek basınç oluşturmak için özel bir cihaz barındıran kurşun bir lahitti. Düşman bombalarından radyasyon toplamak ve bu enerjiyi kompakt termonükleer reaktörlere dönüştürmek için tasarlanmıştı. Bombalamadan önce yalnızca bir cihaz yapılmıştı. Akihiro'nun babası ailesini kurtarmak için onu çaldı. Aygıtın tüm geliştirmeleri yüksek risk ve nükleer programın sonlandırılması nedeniyle durduruldu. Cevaplanması en zor soru, SCP-1145'in karanlıktaki aktivitesi. Bu özellik büyük olasılıkla Japon bilim insanları tarafından tasarlanmadı. Ancak istenmeyen bir yan etkiydi. Son zamanlarda gizli vakıf belgeleri yalnızca doğrulanmamış hipotezler içeriyor. Vakıf bilim insanlarının varsayımlarına göre kurşun tüm radyasyonun geçmesini engellemiyor ve ölümcül sonuçlar doğurmaya yetecek kadar kısmı dışarı sızıyor. Ancak kurşun kabuk içindeki radyasyonu tuttuğu için plütonyum çekirdeği bir tür harici enerji kaynağına gerek duyar. Bu nedenle yapay veya doğal olarak herhangi bir ışık kaynağı onu göreceli bir dinlenme durumunda tutmak için yeterlidir. Ancak nesne kendini tamamen karanlıkta bulur bulmaz nükleer çekirdeğin gücü oyuncak ayıyı havaya kaldırıyor ve onu bir ışık, ısı veya başka bir tür enerji kaynağına yönlendiriyor. İnsan vücudunun ürettiği mekanik enerji ve vücut ısısı bu amaç için oldukça uygundur. Teorik olarak yeterince güçlü bir jeneratörüm olsaydı, ışığın verdiği enerjiden daha güçlü oyuncak ayıyı dışarı çekebilirdim. Ancak güvenliği aşmak için yeterli deneyime sahip olsam bile ciddi engeller oluşturan başka faktörler de var. SCP-1145 içeren borosilikat küpün etrafında sabit mavi bir parıltı gözlenir. Bu Vavilov-Cherenkov etkisidir. Bu yüklü bir parçacık. Aynı ortamdaki ışığın faz hızından daha yüksek bir hızda şeffaf bir ortamdan geçtiğinde ortaya çıkan bir parıltıdır. Bu nedenle küpe yaklaşmak için radyasyon giysisi giymeniz gerekir. Ancak kıyafet oldukça büyüktür. Böyle bir kılıkta güvenlik tarafından fark edilmemek imkansızdır. SCP-1145'in Öklit sınıfına ait olmasına rağmen muhafazası Keter sınıfındaki bir nesneden daha az değildir. Yönetmeliklere göre oyuncak ayı daima borosilikat cam kutu içinde olmalıdır. Kasa boyutları 2 metre olan bir küp şeklindedir. Duvarların optimum kalınlığı en az 15 santimdir. Küp, Vavilov-Cherenkov etkisinin mavi parıltısını yaratan suyla doldurulmalıdır. Kasa 50 metreye 50 metre ve 29 metrelik bir odaya yerleştirilmelidir. Buna ek olarak D sınıfı çalışanlar için hücre başına bir kişi olmak üzere 2 hücre vardır. Muhafazadan 10 metre uzakta bulunurlar. Bu nedenle odalardaki insanlar düzenli olarak yüksek düzeyde radyasyona maruz kalır. Odalardaki insanlar sırayla SCP-1145'i izler. Işıkların açık kalmasını sağlarlar ve oyuncak ayı aktif hale gelirse personeli bilgilendirirler. Ayın sonunda radyasyon hastalığından ölmemişlerse yok edilir ve diğer D sınıfı çalışanlarla değiştirilirler. Tüm personelin özel koruyucu giysiler olmadan odaya girmesi yasaktır. Tek istisna SCP-1145 radyasyonunun insanlar üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik deneylerdir. D sınıfı üzerindekilerin borosilikat cam muhafazaya yaklaşmasına izin verilmez. Nesneye en az 15 metre mesafede dururlar. SCP-1145'in radyasyonu ile ilgili teknik veriler dikkatlice gizlenmiş ve şifrelenmiştir. Ancak uzun süredir kod şifrelerini izliyorum. Protokoller, ayının her zaman en az 2.7 petabekerel radyasyon yaydığını gösteriyor. Pasif durumunda radyasyon, plütonyum-239 ve plütonyum-241'in bir bozunum zincirini gösteriyor. Oyuncak ayı yalnızca aktif durumundayken gamma radyasyonu yayıyor. Etkinleştirmek için ışığı 3 saniye kapatmak yeterli. Sonra SCP-1145 etkinleşiyor. En yakın kişiyi hedef alıyor ve hızla ona doğru gidiyor. Sadece 1 saniyede 45 metre yol alıyor. Bu noktada onu tutacak bir engel yok. 15 santim kalınlığındaki borosilikat cam dahil her yüzeye kolayca nüfuz ediyor. Bu durumda SCP-1145'in içinden geçtiği madde güçlü radyasyona maruz kalıyor ancak yapısı korunuyor. Yani ayı duvarlardan geçtikten sonra duvarlar sağlam kalır. Etkinleştirilen SCP-1145 hedefin 1 metre yakınına geldiğinde her 30 saniyede bir radyasyonun yoğunluğu artar. Kişi oyuncak ayıyı tuttuğunda radyasyon seviyesi keskin şekilde düşüyor ve normal seviyelerine dönüyor. Bu, kişinin vücut ısısının oyuncak ayıyı dinlenme durumuna döndürmek için yeterli olduğu anlamına geliyor. Ancak kişi ölürse ki o koşullar altında bu hızla gerçekleşir, SCP-1145 tekrar aktifleşir. Oyuncak ayı çok uzun bir mesafeden bile tam karanlıkta kişinin varlığını tespit edebiliyor. Bilim insanları bunu test etmek için uzak bir bölgede deneyler yaptı. Verilerin doğruluğunu sağlamak için 100 kilometre yarıçapındaki tüm büyük hayvanlar yok edildi. Bir D sınıfı çalışan SCP-1145'ten 99 kilometre uzaklıktaki küçük bir odaya yerleştirildi. Güneş battıktan sonra anormal nesne her zamanki gibi aktif hale geldi. Tam kişinin yönünde yoğun gamma radyasyonu yaydı.
Oyuncak ayı 1 metre havaya yükseldi ve önüne çıkan ağaçların arasından geçerek ileri atıldı. Deneyi başlattıktan sonraki 20 dakika içinde radyasyon seviyesi 440 petabekerele ulaştı. SCP-1145 36 dakika 27 saniyede kurbanına ulaştı. Bu noktada radyasyon seviyesi 639 petabekereldi. Denek, maruz kalma sonucu 4 saat içinde radyasyon hastalığından öldü. 72 sievert radyasyon seviyesine karşı hiç şansı yoktu. Yani tamamen karanlıkta oyuncak ayı bir kurbanından diğerine geçerek yüzlerce insanı yok edebilir. Sen ne düşünüyorsun? SCP-1145'in insanları bu kadar uzaklardan tespit etme becerisinin nedeni nedir? Teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız yeni araştırmaları kaçırmazsınız.